Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Piyasalarda önemli haberler var. Fed'den beklenen faiz kararı açıklandı ve birçok enstrümanda beklediğimiz hareketler başladı arkadaşlar. Bugün Türkiye'den de enflasyon rakamları geldi. Piyasalarda son durum nedir? İsterseniz gelin hep beraber bakalım. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde alsat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire alsat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Evet, Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı geldi arkadaşlar. Piyasaların beklentisi dahilindeydi. Bizim de beklentimiz doğrultusunda bir faiz artışı gerçekleştirildi. Açıklamalar gayet olumluydu ve piyasaları tedirgin etmeden, kasmadan çok güzel bir şekilde açıklamalar geldi. Piyasalar adına pozitif olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Borsalara, emtialara, kriptolara ilk etapta pozitif olarak yansıdı. Beklentimiz de bu yönleydi çünkü piyasaları tedirgin olarak yapılacak açıklamalar arkadaşlar. Önce ABD borsalarında satışlar neden olurdu. Zaten 3 haftadır adeta insanları kanser eden bir piyasa vardı. Piyasalar çok tedirgindi. Powell dünkü açıklamalarıyla piyasaları rahatlattı ve güvercin açıklamalar geldiğini söyleyebilirim. Fed'den güzel sinyaller geldi. Fed sinyali verdi. Peki piyasaları nasıl etkileyecek? Öncelikle verilen mesajlara bir bakalım. Faiz oranlarındaki artışın devam etmesine uygun buluyoruz dedi Powell. Bunlar zaten biliyoruz. 2022 yılı içerisinde 3-4 kere daha faiz artışı geleceği Ocak, Şubat, Mart aylarında söylendi ve fiyatlandı. Gelecek iki toplantıda 50'şer baz puan faiz artırımı masada dedi. Zaten 25 baz puanlık faiz artışının artık masadan kalktığını biliyoruz. Hatta bununla ilgili de direkt ilk ağızdan denildi ki 25 baz puan faiz artışına dönüşte kolay olmayacak dedi. Yani 50 baz puanlık faiz artışı zaten piyasaların bildiği bir noktaydı. Hani piyasaların tedirgin olmaması için bunu da ayrıca dile getirdi arkadaşlar ve şurası çok önemli, 75 baz puan faiz artışı aktif olarak düşündüğümüz bir durum değil dedi. Piyasalarda biliyorsunuz bazı FOMC üyeleri 75 baz puanlık faiz artışı bekliyordu. Özellikle Haziran-Temmuz aylarında bu faiz artışlarının artabileceğini, oranların artabileceğini söylüyorlardı. Powell şimdilik son noktaya koydu. Hani şimdilik diyorum, gelecek hafta tutanaklar vesaire var. Şu anlık 75 baz puan faiz artışı masadan kalktı. Yani bu piyasaları rahatlatan açıklama oldu arkadaşlar. Ve neleri dikkat çekti? Kısa vadeli enflasyon beklentileri oldukça yüksek dedi. Fiyatlar son yılların en büyük artış hızında dedi. Zaten dünyadaki enflasyon oranlarının her ay bir önceki aya göre çok fazla arttığını biliyoruz arkadaşlar. Gıda fiyatlarının arttığını biliyoruz ve bu enflasyon daha da devam edeceğini biliyoruz. Ve Powell parantez açtı, şunları da söyledi. Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın enflasyonu artırabilir dedi arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemliydi. Dünkü 50 baz puan artışta Amerika'da faizler %1'e yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu konuşmalar tamamen güvercin konuşmalardı. Nereden anlıyoruz bunu arkadaşlar? Hani piyasaları rahatlatan, kasmadan güzel gelen açıklamalar oldu. Piyasaları can suyu olduğunu söyleyebilirim. Zaten beklentimiz de bu yöndeydi. Aksi açıklamalar öncelikle ABD borsalarına satış getirdi. Zaten 3 haftadır hani insanları kanser eden bir piyasa vardı. Piyasalar daha fazla kasmak istemediler. Çünkü kendi borsalara ilk etapta satış yerdi arkadaşlar. Bu riskleri göze almadılar tabii ki. Şimdi güvercin olduğunu nereden anlıyoruz bu açıklamaların? Bir kere şunu söyleyeyim. Bu artırımların hepsi beklenti dahilindeydi. Farklı bir artırım yapmadılar. Daha sonra enflasyon vurgusu sadece birkaç yerde geçti. Hani beklenenden az geldi. En önemlisi 0.75 baz puan faiz artışı artık masada yok. Yani en büyük güvercin konuşmasını işaret eden açıklama bu oldu arkadaşlar. Ve parasal sıkılaşma beklenenden geç başlayacak. Şimdi bir de parasal sıkılaşma konusu var. O nedir? İşte Haziran'dan itibaren ABD dolar yakmaya başlayacak. İlk etapta 46 milyar dolar yakması bekleniyor.
Hani şimdi ABD için 46 milyar dolar çok büyük bir para değil arkadaşlar. Trilyonlarca dolar para basıldı. Hani toplamda 120 milyar dolar yakılması bekleniyor 2022 yılı içerisinde. Hani bu yakımları çok gözünüzde büyütmeyin. Gerçekten ABD için küçük para. Düşünün yani son bir iki senedir trilyonlarca dolar para bastılar. Yani birkaç trilyon değil, bakın trilyonlarca dolar. Hani dünyadaki bir insanın, mesela Elon Musk'ın serveti bile şu anlık 350 milyar dolar civarında. Evet, dünyanın en zengin insanı ama bakın tek bir insanın serveti bile 350 milyar dolar. Yani ABD'nin Haziran ayında 46 milyar dolar yakması çok da büyük bir olay değil. Tabii ki de büyük bir para ama ABD'ye göre büyük bir para değil. Bunlar da zaten piyasalar fiyatta da arkadaşlar. Önemli haberler de var. Onları da değineceğiz Elon Musk'la ilgili. Ee, Yani Fed'in genel görüntüsü bu şekildeydi. Açıklamalar gayet olumluydu ve piyasalarda birkaç hafta boyunca, en az birkaç hafta boyunca güzel bir fiyatlama göreceğiz. Şimdi değerlendireceğiz zaten. Bu arada tabii İngiltere'de durmadı. Hemen Merkez Bankası faizi 13 yılın zirvesine çıkardı arkadaşlar. İngiltere'den de 25 baz puanlık faiz artışı geldi. Tabii dünyada da faiz artışları devam ediyor. Bu arada küçük yatırımcıya kurulan oyunlar da var arkadaşlar. Onlardan da bahsedeceğim şimdi kurları değerlendirirken. Evet, belki de bugünün en önemli haberlerinden bir tanesi, Elon Musk biliyorsunuz Twitter'ı satın aldı. SEC'e rapor bildirdi. SEC'e rapor bildirdi arkadaşlar. O raporda Binance Elon Musk'ın Twitter satın alması için 500 milyon dolarlık finansman desteği sağlamış. Bu ne anlama geliyor? Sizler de yorumlarda kendi görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ne anlama geliyor? Tabii ki de Elon Musk Twitter üzerinden kripto paralarla ilgili manipülasyonlarına devam edecek. Muhtemelen kripto paraları canlı tutması için Binance'in de işine geliyor. Böyle bir finansman desteği sağlamışlar. Zaten Binance'in sahibiyle Elon Musk'ın gençlik yıllarından kalan fotoğrafları var. Bunlarda denk gelmişsinizdir. Sizler de yorumlara yazın arkadaşlar. Türkiye'de enflasyon %70'e dayandı arkadaşlar. Bu sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre Türkiye'de Nisan ayında enflasyon %69,97 olarak açıklandı. Maalesef durum hiç iç açıcı değil. Evet, dünyada enflasyon artıyor ama bizde ultra bir şekilde artıyor. Yani sanki freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz. Bu rakamlarla beraber dünyadaki sıralamamız da 6. sıraya geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki ay Surinam'ın gerisindeydik. Surinam'ı da geçtik ve 6. sıraya yerleştik. Şimdi üstümüzde Zimbabwe, Suriye, Lübnan, Sudan, Venezuela gibi ülkeler var. Zaten bu ülkelerde açıklanan enflasyon rakamları ne kadar doğru? Dünya tınlamıyor zaten bu ülkeleri. Surinam'ı da geçtik maalesef. Durumumuz hiç iç açıcı değil. Yani dünyada enflasyon daha da gidecek, bakalım. Sonuçları neler olacak? Yani bu gidişat iyi değil. Artmasını ben daha da bekliyorum. Çünkü Amerika'da zaten enflasyon artıyor, dünyada artıyor. Gıda fiyatları her an yukarı gidiyor. Mayıs-Haziran aylarındaki enflasyon da yukarı yönlü devam edecek. Temmuz-Ağustos aylarında bir tık gerileme olabilir ama elle tutulur bir gerileme olmayacak ve maalesef sonbahar aylarından sonra daha da sert yükselişler bekliyorum ben enflasyon rakamlarında. Hemen dolar TL ile başlayalım. Şimdi dolar TL'de arkadaşlar dün özellikle Fed'in açıklamalarından önce bir tane video attım. Yani bayramda 2 tane video çektik. Son durumları değerlendirdik. Çünkü piyasalar çok karıştı. Bayram seyran demeden piyasaları değerlendirdik. O videolarda bakın özellikle dünkü videoda 14.71 ile 14.66 aralığına doğru bir iğneleme hareketinden bahsettim Fed'le beraber. Çünkü dolar endeksine bir satış gelmesi muhtemel demiştik. Ve bu aralıktan döndük. Burada da bakın küçük yatırımcıya büyük oyunlar arkadaşlar. Yani burada belki birçok kişi bakın dolar bu desteği de kırdı gidiyor diye satışlarda bulunmuş olabilir. Ama bakın buradan tekrardan sert bir dönüş sağladık. Her videoda dediğim gibi düşüncelerinde bir değişiklik yok. Dolarda ben çok fazla bir düşüş beklemiyorum arkadaşlar. Dolarda benim çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Dünkü beklentim vardı. Videoda açıkladık 14.82'den. Bakın beklediğimiz aralığa iğne attı. Tekrardan dönüş geldi. Dolar güçleniyor. Dolar Mayıs ayında bir tık daha ateşli geçecek. Yani dirençleri zorlayan, hatta geçen dolar TL'yi göreceğimizi ben düşünüyorum. Hem bunu dolar endeksindeki değerlenme hem de bakın enflasyon rakamları vesaire birçok şeyi birleştirdiğimizde hem de tekniğe baktığımızda doların yukarı gideceğini ben
kendi adıma düşünüyorum. Peki dolarda geri çekilme olursa tekrardan 14.71 aralığı çalışacaktır. Benim bu rakamlar altında öyle çok büyük bir kapanış beklentim yok. Hatta şuradaki görüntüye baktığımızda üçüncü dalga yükseliş kapıda gibi duruyor. Şimdi bu üçüncü dalga yükselişten kastım nedir? Şurada dolar 10'ları gördüğünde burada ilk dalga yükseliş geldi, yatay. Daha sonra ikinci dalga yükseliş, bakın burası ikinci dalga, yatay. Son bir kez de üçüncü dalga yükseliş. Son bir kez diyorum, hani buralarda tekrardan bir düzeltme hareketi belki önümüzdeki dönemlerde olabilir ama bunun için bazı şartlar gerekli. Bunları zaten değerlendireceğiz ama öncelikle üçüncü dalga yükselişi ben bekliyorum. Hani görüntüye baktığımızda güçlenen bir dolar var. 14.85 üzerine kapanışlar aldığımız zaman potaya 14.92, 95, 98 girecek. Oradaki dirençler geçildiği anda 15-20'ye doğru ben çıkışların devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıda tabii önümüzdeki dönemler için 15-20 direnci ne kadar çalışır bunu hep beraber izleyeceğiz. Geçilmesi durumunda 15-72'ler hedef olacak. Ama öncelikle 14.85-86 üzerine günlük kapanışları takip ediyor olacağız arkadaşlar. Göstergeler pozitife dönüyor. Dolar TL'de zaten maddi tarafı pozitife döndüğünden bahsetmiştik. Şurada bir fake sat verdi. Hani bunu bu tarzda bir sinyal verebileceğinden de bahsettim dün. Şimdi tekrardan ala dönmek üzere. RSI tarafı güçleniyor. Tekrardan ortalamanın üzerine attık. Sarını 70'e doğru gidiyor. Maalesef dolar TL için pozitif. Dolarda yükseliş beklentim devam ediyor. Haftalıklarda özellikle arkadaşlar, bakın haftalıklarda şöyle çizimleri kaldırıp göstereceğim. Bakın şuradaki direnç arkadaşlar 14.80-83 üzerindeki her haftalık kapanış doları yukarı itecek. Doları yukarı itiyor. Dolara alım getiriyor. Ve 15-20'ye doğru haftalıklarda al sinyalim maalesef devam ediyor. Bakın şuradakine benzer bir kuvvetli bir hareket var. Şuradaki hareketli ortalamalara bakacak olursak tüm hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyoruz. 9 günlük hareketli ortalamanın bile haftalıklarda üzerinde seyrediyoruz. Bu kaçlardan geçiyor? 14.60'lardan geçiyor. Yani dolar TL 14.60 üzeri kaldıkça 15-25'e doğru kademe kademe çıkışların devam etmesini bekliyoruz. Ons altın, şimdi ons altın size şunu söyleyebilirim ki ons altında özellikle FED beklentisiyle beraber bir düşüş gördük. 1875 desteği bir tık çalıştı, tekrar satışlar geldi, 1850 desteğinden döndük. Dedim ki sabırlı olun, bakın FED fiyatlaması bitsin, dolar endeksi özellikle direncinden satış yiyecektir dedik. Hemen şöyle dolar endeksinde bir tık açmak istiyorum. Orada da bakın buradan 104'lerden bir geri dönüş vardı. Şu an tekrardan 102.30'lara geldik. Dönüş al tekrardan yukarı yönlü geliyor. 104'ü izleyeceğiz. Geçilirse bu sefer hedefler yükselecek ama bakın buradan bir gevşeme söz konusuydu. Bu da altın için pozitifti. Ha şu an 104'ü geçerse bakın aşağıdan 102.30'lardan destek al, tekrardan yükseliş devam edebilir. Ama o gevşeme altına alım getirdi. Peki ne bekliyoruz altında? Özellikle 1900 üzerine de günlük kapanışları alırsak daha da rahatlayacak. 1930 ve 1960'lar hedef haline gelecek. Ons altına ben çok fazla bir düşüş beklentim yok. 1900 direncini takip ediyoruz. Üzerinde günlük kapanışlar ons altın daha da rahatlatacaktır. Şöyle baktığın zaman zaten bakın 1900 üzerine attığımız an RSI tarafı ortalamanın üzerine atıyor. Şu sarının üzerine al yakıyor. MACD de ala doğru gitmiş olacak. Yani ons altın önümüzdeki dönemlerde 1880 ve 1960 bandının çalışacağını ben düşünüyorum. Özellikle FED fiyatlaması bittiği için 1900 üzerine gideceğimizi düşünüyorum. İlk etapta 1915 ve 1930 civarları hedef olacaktır. Daha sonra tekrardan değerlendireceğiz. Gram altın gerçekten güzel bir alım fırsatı vermiş dün itibariyle. 880 desteğimiz çalıştı. Bakın yeşilden döndük. Zaten panik yapılmaması gerektiğini belirttim. Benim için 900 TL civarları halen alım fırsatı. Yani 890 gelmiş, 900, 905, 910 buralar benim için alım fırsatıdır. Şu kırmızının üzerine attık. Alımların devam etmesini bekliyorum. Kısa vadeli 925'e 937 aralığına doğru çıkış hareket devam edecektir. Kademe kademe arkadaşlar. Yani bu aralıktan tekrar satış yer miyiz vesaire onu takip edeceğiz. Orta ve uzun vade elinde tutanlar için sorun yok. 985, 1000, 1100 TL'ler orta ve uzun vadede benim hedefim. Ama kısa vadede bakın 900 üzerinde bugün kapanışı alırsak 925'e doğru ilk etapta çıkışın devam etmesini beklerim. Oralarda dirençler var. Bant aralığı devam edecek mi yoksa kalıcı bir yükseliş trendi başlayacak mı?
O zaman konuşacağız ama şu anlık 900 üzerinde olduğumuz için 925'te 940'a doğru benim çıkış beklentim devam ediyor. Orta ve uzun vadede altın tutanlar için sabırlı olun. Altın orta ve uzun vadede üzmez arkadaşlar. Göstergelere baktığımızda onlar da yavaş yavaş pozitife döndüğünü söyleyebilirim. Buradan hemen gram gümüş TL'ye bakmak istiyorum. Bakın gram gümüş TL aşağıda 50 kuruşluk bir satış geldi. 11'den bir miktar ons toparladı. Direkt 11 TL'ye geldik. Bugün bakacağız. Günlük kapanışı 11 üzerine kapatırsak 11.50, hatta ilk etapta 11.30, daha sonra 11.50, 11.80'lere doğru çıkış hareketini alacağımızı düşünüyorum. Hani gram gümüş TL'de dibi gördük 10.50'ler ile. Onu bir kere söyleyeyim. Bu süreçten sonra gitgeller olabilir ama 11.30, 11.50 buralar kısa vadeli hedefler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kripto paralardan önce şöyle bir borsaya da değinmek istiyorum arkadaşlar. Borsada da bakın o beklediğimiz bayramdan sonraki atak geldi. Şimdi bayramda yaptığımız videolarda bakın 2400 desteğin çalışabileceğinden bahsettim. 2300 civarları gelirse ben yüklü alımlar yapacağımı size söyledim. Ama buradan da bir dönüş alabileceğimizden bahsetmiştik. Borsada 2400 destek, 2300 alt destek olumsuz senaryolarda test edilebileceği bölge. Hedefimiz ise 2800 ve 3000 bölgesi arkadaşlar. Şu yukarıdaki 3000 bölgesi. Enflasyon artıyor. Enflasyona karşı borsa yükselmeye devam edecek. Dolar artıyor. Dolar arttığı halde borsa yükselmeye devam edecek. Nasıl olacak diyor. Olacak arkadaşlar. Yani eski korelasyonlar bozuldu. Dolar ya TL değer kaybettiği için yabancı yatırımcı önceden 10 milyon dolar getiriyordu. Dolar 7 TL iken 70 milyon TL'lik alım yapabiliyordu. Şu an 10 milyon dolar getiriyor. 150 milyon TL'lik borsadan alım yapabiliyor. Yani onların alım gücü artarken daha fazla hisse alabilirken biz daha az alabiliyoruz. O yüzden borsa artmaya devam edecek. Borsa ucuz. Ve geri çekilmelerde 2300 destek, en alt destek, olumsuz senaryolarda 3000 bölgesi kısaca hedef arkadaşlar. O yüzden borsada bu hedefleri dikkate alın derim. Şimdi peki hangi hisseleri dikkat etmeliyiz? Şimdi hangi hisseleri dikkat etmeden önce bakın ABD'de tekrar gıda fiyatları yükselmeye başladı. Bu gördüğünüz buğdayın fiyatı arkadaşlar. Buğdayın fiyatı tekrardan 11 dolarlara gelmiş durumda. Bakın buradan şu kırmızının da üzerine attık. Muhtemelen yükseliş devam edecek. Göstergeler pozitife dönmeye başladı. Hareketli ortalamalara baktığımızda 4 saatlikte bir sıkışma vardı geçen günlerde. O da kırıldı. Bakın yukarı yönlü kırıldığını söyleyebilirim. Hani genel görüntüye baktığımızda direnci kıran bir buğday var. Sadece buğdayda değil, tüm tahıl ürünlerinde, mısırda, nişastada, her şeyde bir kırılım var. Gıda fiyatları yukarı gidiyor. Ben size bizim borsamızda gıda hisselerine dikkat etmenizi öneririm. Mesela ne vardı? Geçen günlerde değerlendirdiğimiz Tat Gıda vardı. Tat Gıda'da arkadaşlar kaçlardan değerlendirdik? 12'lerden. Bak şu an 15'leri yakmış. Niye? ABD'de gıda hisseleri yükseliyor. Enflasyon yükseliyor. Yani gıda hisselerinde ikinci ralli başlayabilir. Özellikle yaz aylarına doğru. Sizler de gıda hisselerine dikkat edebilirsiniz. Bakın Tat Gıda yeni ATH gördü. Yeni bir zirve gördü. 12 TL iken değerlendirmiştik. Yükseliş devam edecek mi? Edecektir. Yani burada da 20 TL üzerine giden hareketler olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'e hemen dönmek istiyorum. Buradan Bitcoin tarafında arkadaşlar. Bitcoin tarafında bakın piyasalarda özellikle FED'den sonra rahatlama gördük. Bitcoin böyle kendi 1000 puan yukarı attı. Şu an bir tık daha böyle dirence takılmış durumda. Direncimiz neresi? Hani şuralarda böyle çizimlerimiz vardı. Neresi? 40K'lar arkadaşlar. Yani 40 bin bölgesi direnç. Geçileceğini düşünüyor muyum? Düşünüyorum arkadaşlar. 40 bin bölgesi geçilecek. Özellikle önümüzdeki 1-1,5 hafta boyunca piyasalarda rahatlama bekliyorum ben. Hani Bitcoin'e de tekrardan alımlar gelecektir. Bakın Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Arkasından dünyanın en büyük borsası Binance'in finansmanı çıktı. Binance finansman olarak çıktı. Bunlar ne anlama geliyor? Bu adamlar kriptoları bırakmayacak. Yani dünyada burada gerçekten büyük bir para var ve bu adamlar vazgeçmez arkadaşlar buradan. Yani hareketler olacak ki aşağı yukarı, kesinlikle yatırımcı küsmesin, yatırımcı tamamıyla piyasadan çıkmasın. Ha zaten bu yükselişler şu an diyeceksiniz ya biz işte 50 bin dolardayken altcoin'lere girdik, 55 bin dolardayken birçok yatırımcı oralardan girdi.
İşte şu an Bitcoin yükselse bile bizim zararımız çıkmıyor. Hani bu yükselişler bizi çok fazla tatmin etmiyor diyebilirsiniz. Ama düşmesinden iyidir. En azından destekli dirençleri takip edip pozisyonlarınızı kâra geçirebilecek hamleler yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizdeki başka nakit parayla diplerden altcoin'ler alıp onlarla beraber zararlarınızı azaltabilirsiniz. Ortalama düşürebilirsiniz. O yüzden tamamen karamsarlığa kapılmayın. Altcoin bazlı, sadece coin bazlı çıkışlar da oluyor. Bir coin ile ilgili önemli bir haber düşüyor. Hop tekrardan %40 %50 yükselişler sergiliyor. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. Peki Bitcoin'den ne bekliyoruz? Bitcoin'in ben yükseleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 1-1,5 haftalık süreçte 40 bin dolar üzerindeki kapanışlarda ilk etapta şu sarı bölgeye doğru arkadaşlar. Şu üstteki sarı bölgeye doğru. O da 43 binlerden geçiyor. 42.500, 43 bin. İlk etapta, bakın ilk etapta buraya doğru bir yükseliş bekliyorum. İzlemeye devam edeceğiz. Günlükte bakın Bitcoin'de göstergeler pozitife döndü. MACD'nin günlükte al verdiğini görebiliyorsunuz. Histogram çizgiyle birbirini kesti. Gayet pozitif. İzlemeye devam edeceğiz. Aşağıda 38.800 desteği var. Çalışacağını düşünüyorum. 40 bin dolar direncini takip ediyoruz. Geçildiği an 41.500 ve 43 binlere doğru çıkışım ben devam edeceğini düşünüyorum. Peki hangi altcoin'lere değerlendirebiliriz bu süreçte? Benim takip ettiğim IOTX var arkadaşlar. IOTX'te hani güzel bir coin, şu anlık bayağı bir ucuzlamış durumda ama bakın sarı bölgede tutundu. Hani Bitcoin'in böyle 3.000-5.000 dolarlık bir hareket yapmasında önde 8 centleri, daha sonra 10 centlere doğru bir yükseliş sergileyebilir. Yani %60 %70'lik bir potansiyel var. Hani destek hattı çok yakınlardan geçiyor. Bir incelemenizi tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.